Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Half-Life için nasıl CFG dosyası yapılır onu göstereceğim. Öncelikle CFG dosyası nedir ondan bahsedeyim. CFG dosyası oyuna her girdiğimizde otomatikmen çalışmasını, bazı kodları yani istediğimiz kodları otomatikmen çalışmasını sağlayan bir dosya türüdür. Hemen oluşturalım dosyamızı. Öncelikle masa üstünde yeni bir metin belgesi ya da not defteri oluşturuyoruz. Ve bu not defterinin içine bazı kodlar yazacağız. Ben temel olarak kullanılan atama komutunu göstereceğim. Yani Half-Life'deki silahı istediğim bir tuşa atamak istiyorum. Bunun için bind komutunu kullanıyoruz. Peki ben hangi tuşa atamak istiyorum? Örneğin C tuşuna atamak istiyorum. C tuşuna atamak istediğim silah nedir? Yani C'den sonra onu yazıyoruz. Onun için de şöyle yapıyoruz. Weapon alt dire örnek veriyorum. Gauss diyorum ben. Yani C tuşuna ben Gauss silahını atıyorum. İsterseniz bu şekilde diğer bütün silahları da tuşlara atayabilirsiniz. Çok basit bir olay. Bu şekilde yaptığınız zaman oyunu daha hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bunun yanında yine bu işe yarayan birkaç tane daha kod var. Bunlardan bir tanesi default FOV komutu, yani Half-Life'deki görüş açınızı genişletmenize yarayan bir kod. Bu da default FOV komutu. Arada adre yok. Default FOV komutu oyundaki standart ayarı 90'dır. Oyundaki standart ayarı 90'dır. Yani dar açılı bir görüş açısı sağlar size. Biz bunu 90 değil de 110 yaptığımız zaman görüş açımız artar ve bu sayede daha çok yeri görmüş oluruz. Bunun altında da bir de Crosshair'ın kalınlığını ayarlamamızı sağlayan bir kod var. Bu da gl-splitablant komutudur. Bunun yine oyundaki standart ayarı 1'dir. Yani ince ayardır. Biz bunu 0 yapacağız ve Crosshair'imiz kalınlaşacak. Şimdi bu komutlarımızı yazdık. Şimdi bunu CFG dosyası olarak kaydedelim. Bunun için dosya kısmından, sekmesinden farklı kaydet diyoruz. Ve farklı kaydet penceresinde kayıt türünü tüm dosyalar diyoruz. Kayıt türünü tüm dosyalar diyoruz. Dosya adını ise şu şekilde yazıyoruz. autoexec.jfg. Dosya adını bu şekilde yazmamız gerekiyor. Yani sonuna mutlaka .jfg koymalısınız. Aksi takdirde JFG dosyası olmaz. Bunları da bu ayarlarda bu şekilde yaptıktan sonra bunu kaydediyoruz. Ben masa üstüne kaydettim. Şimdi JFG dosyamızı kaydettik. Şimdi bunu oyunun içine atacağız. Bunun için de oyunun kurulu olduğu yere gelelim. Şimdi bende oyun C'de kurulu, yani C'de program dosyalarında kurulu ve benim kurduğum Half-Life program dosyalarına Valve olarak kaydedildi. Bazıları direkt Counter'ı yükler ve onun içinden Half-Life'e girer. Onun içinde program dosyalarında Counter Strike dosyasının içine gireceksiniz. Şimdi buradan Valve dosyasına giriyorum. Valve dosyasının içinden de Half-Life klasörüne giriyorum. Yani Half-Life Valve olarak yine geçiyor burada. Bunun içine de girdikten sonra bu oluşturduğumuz JFG dosyasını buraya atıyoruz. Ve tüm olay bitmiş oluyor. Oyuna girdiğimizde bu yazdığımız kodlar otomatik çalışacak. Ve bu şekilde daha iyi oynamanızı yarayacak. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.